Petrol zengini Arap ülkeleri İsrail'e karşı 1973'teki gibi bir petrol ambargosu uygulayabilir mi? Uygulasa bile o dönemki gibi etkileri olur mu bunun? GZT1010 Orta Doğu serisinin bu videosunda bu konuyu tartışacağız. 6 Ekim 1973 günü Mısır ordusu İsrail'in 6 yıl önce ele geçirdiği Sina Yarımadası'nda kurduğu ve geçilmez denilen savunma hattına yoğun bir saldırı başlattı. Yahudilerin dini bayramı Yom Kipur günüydü ve İsrail kuvvetleri bu çapta bir saldırı karşısında hazırlıksızdı. İsrail ordusu saldırının şokunu ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı silah yardımının ardından atlatabildi ve 15 Ekim günü karşı saldırıyı başlattı. Aynı gün Suudi Arabistan'ın Petrol Bakanı Zeki Yamani, ABD'nin İsrail'e silah sağlaması halinde ülkesinin petrol üretimini ilk başlangıç olarak %10 oranında, daha sonra her ay %5 oranında keseceği uyarısını yaptı. Ertesi gün Arap Petrol Bakanları Kuveyt'te toplandı ve İsrail 1967'de işgal ettiği topraklardan geri çekilinceye kadar üretimlerini her ay %5 kesme kararı aldı. Suudi Arabistan ise petrol üretimini %10 oranında kesme kararı aldı. İsrail'in karşı saldırısı başarılı olsa da ağır kayıplar verdi. Nitekim 18 Ekim günü ABD'den 850 milyon dolarlık silah ve mühimmat yardımı talep etti. Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon, İsrail'e 2,2 milyar dolarlık yardım kararı aldı. Libya 19 Ekim günü, Suudi Arabistan ertesi gün ABD'ye ve İsrail'in diğer müttefiklerine petrol ambargosu kararı aldı. Kesinti ve ambargo kararları ortalama ham petrol fiyatını varil başına Eylül ayından Kasım ayına 2,70 dolardan 4,10 dolara fırlattı. 1974 yılının Ocak ayında ise ortalama ham petrol fiyatı varil başına 13 doları bulacaktı. Ancak petrolün siyasi bir silah olarak kullanımının etkisi çok daha çabuk oldu. 22 Ekim günü ABD ve Sovyetler Birliği savaşın taraflarına tek taraflı olarak ateşkes kararı empoze etti. Kral Faysal dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ülkenin kralı olarak elbette petrol ambargosunda önemli bir rol oynadı. Zira Suudi Arabistan'ın katılmayacağı bir petrol kesintisi veya ambargonun etkinliği son derece sınırlı olacaktı. Ancak bu role zorlandı. Kral Faysal öncesinde özellikle Libya ve Irak gibi nispeten çok daha radikal adımları savunan ülkelere karşı ılımlı bir petrol politikası takip etmeyi savundu. Örneğin kendisi esasında yalnızca petrol kesintisini savunuyordu. Ambargoya karşıydı. İsrail'in ABD'den 850 milyon dolar yardım istediği günlerde Dışişleri Bakanı Ömer Savvaf'ı bir heyetle Washington'a yolladı ve Amerika'yı uyardı. Nixon'ın yardım paketini 2,2 milyar dolara çıkardığını öğrenince ise ambargoyu uygulama kararı aldı. 1973'ten itibaren ise dünyada çok şey değişti ve petrol jeopolitik bir silah olarak niteliğini yitirdi. Her şeyden önce petrolün bir silah olarak kullanıldığı 1970'lerden itibaren İran ve Arap coğrafyasının dışında yeni petrol sahaları keşfedildi. Özellikle Norveç ve İngiltere'nin arasında uzanan Kuzey Denizi'nde, Kanada'da, Meksika'da ve Nijerya'da. Ayrıca daha önce Amerika ve Avrupa piyasasına petrol sağlamayan yeni petrol üreticileri devreye girdi. Özellikle Rusya, İran ve Arap ülkeleri halen daha dünyanın en büyük petrol üreticileri konumunda olsalar da petrol üretiminde yapacakları kesintileri telafi edecek yeni aktörler piyasada. Petrolün jeopolitik bir araç olarak kullanımı ise ancak üretim kesintileri ve kesintiler sonucu fiyatların yükselişi ile mümkün. Yapılacak kesintilerin telafisinin mümkün olması petrolün jeopolitik bir silah olarak kullanımını zorlaştıran önemli bir faktör. Zira ciddi bir koordinasyon sorunu ile karşı karşıya kalınacaktır. Petrolün jeopolitik bir silah olarak kullanımı ancak bütün petrol üreticilerinin ortak hareket etmesiyle mümkün. 1970'li yıllarda bu kısmen mümkündü. Yeni üreticilerin piyasaya girmesiyle petrol üreticilerinin üretim ve fiyatlandırmada koordinasyonu imkansız olmasa bile çok daha zor hale geldi. Aslında petrol üreticileri arasında koordinasyon sorunu hep vardı. 1973'ten önce de oldu. Nitekim Arap petrol üreticileri 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda 73'te gösterdikleri işbirliğini göstermediler. Hatta ABD Başkanı Nixon, İsrail'e Amerikan yardımını kendi inisiyatifiyle 2,2 milyar dolara yükseltmeseydi 1973'te de muhtemelen koordinasyon sorunu yaşanacaktı. Zira girişte de değindiğimiz gibi en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan ambargoya karşıydı. Ancak Nixon'ın bu adımından sonra ambargo kararı alındı. Temel bir ekonomi bilgisi. Herhangi bir piyasada fiyatı sadece arz belirlemez, talep de belirler.
Petrol piyasası da istisna değil. İran ve Arap petrol üreticilerinin petrol üretimlerini kısmaları ancak ceteris paribus, diğer bütün faktörler sabit olduğu durumda mümkün. Ancak arzın talebi, talebin arzı etkilediği ve son derece dinamik ve kompleks küresel ekonomide ceteris paribus halinin varlığı neredeyse imkansız. Zira küresel piyasalarda tetiklenecek herhangi bir talep daralması, arzın daralmasının fiyatlar üzerindeki etkisinden daha büyük bir etki yaparak fiyatları düşürebilirdi. Küresel talebin petrol fiyatları üzerindeki en canlı etkisi İkinci petrol krizinde çarpıcı bir şekilde görüldü. 1978 yılının son çeyreğinde İran'da başlayan Şah karşıtı sokak protestoları arz şoku yaratırken kesintiler panik alışlarını getirdi ve petrolü olan küresel talebi arttırdı. Neticede ise petrol fiyatları uçtu. 1978 Eylül ayında ortalama ham petrol fiyatı varil başına 12.80 dolarken 1979 Kasım'ında 40.75 doları buldu. Fiyatlar takip eden aylar 1980 Eylül'ünde 32 dolara kadar düştü ve Irak'ın İran'a saldırması ile tekrar 40 doların üzerine çıktı. İki büyük petrol üreticisi arasındaki savaşın petrol arzını kısmasıyla fiyatların daha da yükselmesi beklenirken öyle olmadı. Zira var olan petrol rezervleri tamamen dolduğu için küresel talep azaldı ve petrol fiyatları düşüşe geçti. Petrol üreten ülkelerin attığı adımların fiyatlar üzerinde bir etkisi olmadı. Öyle ki 1986 Temmuz ayında ortalama ham petrol fiyatı varil başına 10 doların altına düştü. Bu 1974 Ocak ayından itibaren petrol fiyatlarının gördüğü en düşük seviyeydi. Petrol fiyatlarını tekrar yükselişe geçiren de petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintileri değil, küresel talepteki artış oldu. Özellikle Çin'in, daha sonra ise Hindistan'ın artan petrol ihtiyaçları küresel petrol talebini artırdı ve fiyatları yukarı doğru harekete geçirdi. 1986 ile 2004 yılı arasında varil başına ortalama ham petrol fiyatı 10 dolar ve 40 dolar arasında gezindi. 2004 yılı Ağustos ayında 40 doların üzerine çıkan ortalama petrol fiyatı 2008 Temmuz'unda 132 dolar seviyesini gördü. 2000'li yıllar itibarıyla petrol piyasasında fiyatlandırma farklı bir boyut daha kazandı. O boyut petrol fiyatlarındaki aşırı hareketlilik veya volatilite sorunu. Bunun en çarpıcı örneği 2008 yılında yaşandı. 2008 Ağustos ayında tarihi zirveyi gören petrol fiyatları çok değil 4 ay sonra 41 dolara geriledi. Bu gerileme petrol fiyatlarına küresel talebin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Zira fiyatlardaki düşüşün sebebi 2008 kriziydi. Ancak daha çarpıcı olan fiyatlardaki düşüşün çapıydı ve bu salt kriz yüzünden değil, petrol piyasalarının aşırı finansallaşmasından ötürüydü. 80'li yılların sonunda başlayan finansallaşmayla petrol fiyatları artık sadece petrolün alımı ve satımı yapılan miktarına değil, türev piyasalarda petrol sözleşmelerinin alım ve satımına daha çok bağımlı hale geldi. Mesela 2008 Ocak ayından 2010 Aralık ayını kapsayan dönemde alımı ve satımı yapılan ham petrol miktarı 23.4 milyar varilken türev piyasalarda yapılan petrol sözleşmelerinde yapılan alım ve satım 623 milyar varili buldu. Bu hareketlilik piyasalardaki belirsizliği artırırken satıcı ve alıcıları daha uzun vadeli sözleşmeler yapma yoluna da itti. Bugün itibarıyla petrol tüketicisi ülkeler petrol ihtiyaçlarını spot piyasalardan ziyade uzun vadeli petrol sözleşmeleriyle sağlıyor ve söz konusu sözleşmeler 20, 30 hatta 50 yıllık satış anlaşmalarını öngörüyor. Örneğin 2023 başlarında Suudi Aramco firması Çinli petrol rafineri firması Rongsheng'e 20 yıl boyunca her gün 480 bin varil ham petrol arzı karşılığında %10 ortak oldu. Uzun vadeli sözleşmelerle petrol üreticisi ülkeler kendilerini belirli bir seviyede petrolü küresel piyasalara arz etmeye yükümlü kılıyor ve dolayısıyla petrolün jeopolitik bir silah olarak önemini azaltıyor. İran ve Arap petrol üreticileri açısından petrol, İsrail'e destek veren ABD ve Avrupa ülkelerine karşı kullanılabilecek jeopolitik bir silah. Ancak 1970'lerden itibaren yaşanan diğer bir önemli değişim de Arap petrolünün tüketici profilinde yaşandı. Bugün itibarıyla Arap petrol üreticilerinin en önemli müşterileri ABD veya Avrupa değil. İsrail ile ilişkileri nispeten dengeli Uzak Doğu ülkeleri. Mevcut son veriler 2023 yılının Eylül ayına ait. En büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan, petrol ihracatının %69.6'sını Uzak Doğu ve Güney Asya ülkelerine yaparken %1.1'ini ABD'ye, %1.7'sini Avrupa'ya yaptı. Arap petrol ülkelerinin müşteri profilindeki bu dramatik değişim, petrolün özellikle ABD ve Avrupa'ya karşı jeopolitik bir silah olarak kullanımını neredeyse imkansız hale getiriyor.
Peki, petrol kartının artık eskisi gibi jeopolitik bir silah olarak kullanılamayacağı, kullanılsa da etkilerinin geçmişteki kadar yüksek olmayacağı bugün Arap ülkeleri neler yapabilir veya neler yapabilirdi? Her şeyden önce Mısır'a baskı yapıp Refah sınır kapısının açılması sağlanabilirdi. Unutulmamalı ki Gazze şeridine yönelik süre giden ablukanın bir tarafı İsrail ise diğer tarafı Mısır'dır. İkinci olarak petrol satışını durdurmak yerine Amerika başta olmak üzere İsrail'e destek veren ülkelerden ithalatı durdurabilirler. Özellikle Amerika'ya yönelik ithalat ambargosu silah başta olmak üzere çok daha etkin olacaktır. Bu dönemde özellikle silah ithalatında Rusya, Çin ve Türkiye'ye kayılması Amerika'ya güçlü bir mesaj verecektir. Ancak gerçekçi olarak baktığımızda ABD'ye bu denli göbekten bağlı ülkelerin kınamalar, sözde sert çıkışlar ve mesajların ötesinde radikal adımlar atmasını beklemek elbette hayalcilik olur. Batı'nın tavrı malum. Ancak Müslüman Arap ülkeleri de Gazze'de yaşananlar karşısında yaptıkları ve yapmadıklarıyla açıkça sınıfta kaldı diyebiliriz. 6 Ekim 1973 günü Mısır ordusu İsrail'in 6 yıl önce ele geçirdiği Sina Yarımadası'nda kurduğu ve geçilmez denilen savunma hattına yoğun bir saldırı başlattı. Yahudilerin dini bayramı Yom Kipur günüydü ve İsrail kuvvetleri bu çapta bir saldırı karşısında hazırlıksızdı.